1900 yılında 1,5 milyar olan dünya nüfusu bugün 7 milyarı aşmış durumda. Son 100 küsür yıllık süreçte birçok etken dünya nüfusunun katlanarak artmasına sebep oldu. Her yıl ortalama olarak 84 milyon artan dünya nüfusunun bu artış hızıyla 2050 yılında 10 milyarı bulması bekleniyor. Fakat dünya kaynakları da gitgide tükeniyor. Bunun önüne geçmek için rakamları kontrol altına almak gerekli. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Hemen aklınıza ilk seçenek olarak savaş ve nükleer silahların kullanımı geliyor sanırım. Eğer böyle düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. Evrim teorisinin de gösterdiği gibi canlıların en büyük hedefi hayatta kalmak ve genlerini sonraki nesillere aktarabilmek. Yani canlılar hayatlarını tehdit eden bir durum gördüğünde kendi nesillerin devam etmesini sağlayacak içgüdüleri açığa çıkıyor. Bu durumu birkaç örnekle açıklamak gerekirse Amerika'da 11 Eylül saldırısından 9 ay sonra ve 17 Ağustos Marmara depreminden 9 ay sonra bebek doğumlarında büyük bir patlama yaşandı. Yapılan gözlemler ulusal bir travma yaşayan ülkelerde 9 ay sonra bebek doğumlarında büyük artışları ortaya koyuyor. Filmi geriye sarıp da 1900'lerin başındaki 1,5 milyarlık dünya nüfusunun ilk hızlı artışa geçtiği dönemlere bakarsak karşımıza 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Savaş bittikten hemen sonra Amerika ve Avrupa'da 100 milyondan fazla bebek dünyaya geldi ve bu nesil Baby Boomers olarak adlandırıldı. Yaşanan savaş travması nedeniyle insanların üreme oranı savaş öncesi dönemin 3 katına çıkmış ve bunun normal rakamlara dönmesi 20 yıl sürmüştü. Bu durumun tam tersi örnek de mevcut. Hindistan'da çocuk ölümlerinin çok yüksek olduğu bir bölgeye son teknolojik cihazlarla donatılmış tam teşekküllü bir hastane yapılıyor ve çocuk ölüm oranları hızla düşmeye başlıyor. Bunu izleyen süreçte kadınların hamile kalma oranı da büyük düşüşe geçiyor. Afrika üzerine yapılan araştırmalarda da iç savaşların azalıp çocuk ölümlerinin de azaldığı ülkelerde hamile kalma oranlarının da azaldığı belirtiliyor. Günümüzde en düşük doğum oranlarına sahip ülkeler dünyanın en huzurlu, refah seviyesi en yüksek ve sakin ülkeleri. Çünkü insanlar belli bir rahata ulaşınca Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde gösterdiği gibi üreme dışındaki dürtülere öncelik veriyorlar. Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan insanlar için genelde getirilen en büyük eleştiri, ülkeleri savaş altındayken, bu kadar dertleri varken bunlar niye bu kadar çocuk yapıyor eleştirisi. Bu cümleleri sosyal medyada veya çevrenizde mutlaka duymuşsunuzdur. Az önce konuştuklarımıza bakarsak, cehalet ve sorumsuzlukla ilgisi en düşük etken. Bir canlı olma içgüdüsü, Suriyelilerin bu kadar çocuk yapmasının en büyük nedeni. Bugün tüm dünyayı tehdit edecek bir salgın hastalık veya 3. Dünya Savaşı çıksa, insanların yoğun yaşadığı yerlere nükleer bombalar atılsa, hayatını kaybedecek insanlar nedeniyle ilk etapta dünya nüfusu azalabilir. Fakat hayatta kalanlar uzun vadede daha çok üremek isteyecek. Bunun yerine tüm dünyaya barış, huzur, refah ve sükunet ortamı gelse dünya nüfusu hızla düşmeye başlayacak. Peki bütün bunları biz biliyorsak değişik emelleri olan topluluklar da bu bilgilere bizden daha da derinlemesine sahip. Dünyada insanları tehdit altına sokmadan onların nüfusunu azaltmak için gizli ve başka yollar izleyebilirler mi? Mesela genetiği değiştirilmiş ürünler kısır mı yapıyor tartışmaları sürüyor. Daha da ileri gidenler eşcinselliğin teşvik edildiğini ve bunun belli toplulukların üreme döngülerini kırmak için yapıldığını söyleyen radikaller var. Hastalıklar sebebiyle kullanılması zorunlu ilaçlarında insan DNA'sını değiştirdiği konusunda ütopik fikirler var. Komplo teorilerinin sonu gelmez. Siz ne dersiniz? Dünya nüfusu azaltılabilir mi? Eğer cevabınız evetse bu hangi yöntemle gerçekleştirilebilir?